New York'taki bir apartman dairesinde uzunca bir aradan sonra 3 kız kardeş bir araya gelmek zorunda kalır. Peki neden? Çünkü babaları ileri derecede kanserdir ve ölmek üzeredir. Yani aslında 3 kız kardeşi bir araya getiren sebep bir ölüme gidiş sürecidir. Baba ve 3 kızı deyince aklımıza önce Shakespeare'in temel eserlerinden Kral Lear gelebilir. Burada yaşlanan kralın 3 kızından dürüst olanını reddedip yozlaşmış diğer ikisini tercih etmesi üzerine yaşanılan felaketler anlatılır. Ve bu eserden de birçok küçük hikaye türetilmiştir. His Three Daughters, Kral Lear gibi korkunç ve kanlı değil. Bilakis son derece duyarlılıklı. Senaryo yazarı ve yönetmen Azazel Jacobs 3 farklı karakteri gayet incelikli yazmış. Bu karakterlere tek tek bakarsak, Carrie Coon'un canlandırdığı Katie aynı kentte oturmasına rağmen babasını seyrek ziyaret edebiliyor. Çünkü çocukları ve eşi var. Böyle motor gibi konuşan kontrolcü tiplerden, arada da son derece huzursuz ve asabi olabiliyor. Elizabeth Olsen'ın canlandırdığı Christina ise ülkenin diğer ucunda yaşadığı için babasını çok seyrek görebilmiş, anaç, çocuğu ve kocasının üzerine titreyen hassas bir genç kadın. Üçüncü kıza gelince Natasha Lyonne'un canlandırdığı Rachel babasıyla birlikte yaşıyor. Hayatın akışına kendini kaptırmış, büyük şeylerden değil basit zevklerden oluşmuş bir dünyası var. Ot içmek, bahis oynamak gibi. Ablası Katie ile derinlerde bir çatışması var. Ama en büyük çatışma noktaları Rachel'ın evde ot içmesi ve her tarafı kokutması. Film bu 3 karakter çevresinde geçerken babayı sadece finalde gösteriyor. Baba Vincent'ı ise deneyimli aktör J.O. Sanders oynuyor. Çünkü aslında yönetmen babaya son bölümde yer verirken özellikle o bölümde son derece şık bir yapı oluşturuyor. Filme genel olarak baktığınızda aklınızda hep şu soru olabilir. Yetişkin olmamıza rağmen kardeşlerimizi yanlış değerlendirebiliyor olabiliriz. Aslında onları pek de tanımadığımızı fark etmeyebiliriz. Film sık sık bu düşünceyi akla getiriyor. Bir evin içinde geçen bu birkaç günlük hikaye, 3 kız kardeşin birbirlerini fark etmelerini, aslında çatışmalarının kaynağının iletişimsizlikten, hayatın ağırlığı altında bazen en yakınımızı görememekten kaynaklandığını anlatıyor. Bazı yerlerde yoğun diyaloglara sahip bir film ve biz bunun benzerlerini seyrettik de diyebilirsiniz. Ama buradaki çatışma noktalarında yönetmen olabildiğince bilinen öykü kalıplarından uzak durmuş ve farklı dokunuşlar yakalamış. 3 oyuncunun birbirlerinden rol çalmadıklarını, hiçbir sahnede abartmadıklarını ve oldukça doğal performanslar sergilediklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer kardeşleriniz varsa bu filmi seyrettikten sonra onlarla olan ilişkileriniz üzerine biraz düşünebilirsiniz.